ilk durağımız Kuba Mescidi. Tam karşımızda görünen yeşil kubbe. Peygamberimiz burada su içmiş, namaz kılmış. Hazreti Osman burada yüzüğünü düşürüyor. Az önceden beri aradığımız Musabbah Mescidi'ne geldik. Şimdi burası Peygamber Efendimizin ilk cuma namazını kıldırdığı yer. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi dün geldik Medine-i Münevvere'ye. Buradaki tanıdıklarımız sayesinde şu otelde, Saray Horman Otel'de kaldık. Motorları koyduk otoparka. Şimdi öğlen namazı vakti Mescid-i Nebevi'ye gidiyoruz. Mescid-i Nebevi hemen şu ileride gördüğümüz minarelerin olduğu yer. Tam karşımızda görünen yeşil kubbe Peygamberimizin kabri şerifi. Şimdi öğle namazına doğru gidiyoruz. Bütün Müslümanlarla birlikte böyle herkes akın akın namaza gidiyor şu anda Mescid-i Nebevi'ye. Haydi bismillah, biz de gidiyoruz. Mescid-i Nebevi'nin avlusuna geldik. Şu karşıda gördüğümüz yeşil kubbe Peygamber Efendimizin kabri şerifi. Şu sağ ve sol taraftakiler de mescitler. Şimdi oraya doğru gidiyoruz mescide. Evet, Ravza-i Mutahhara. Evet, Mescid-i Nebevi'nin içi. Evet arkadaşlar, şimdi namazdan çıktık. Hemen Ravza-i Mutahhara'nın olduğu yerdeyiz. Hemen şu yeşil kubbe, minarenin arkasındaki yeşil kubbe Ravza-i Mutahhara. Arkadaki baca gibi olan yerde Peygamber Efendimizin Medine'ye geldiğinde devesinin çöktüğü yer ve hepimizin yakından tanıdığı Eyyub el Ensari'nin evinin olduğu yer. Şu an yerinde havaalanı mobilyası var. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Medine sokaklarını gezmeye başlıyoruz. İlk durağımız Kuba Mescidi. Müslümanların ilk mescidi hakkında hadisi şerif olan bir mescit. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kim güzelce temizlenip bu mescide gelirse 2 rekat burada namaz kılarsa bir umre kadar sevabı var diye buyurmuş. Biz de bu hadis-i şerifi üzerine gidip orada 2 rekat namaz kılacağız. Mescid-i Nebevi hemen şu arka tarafta. Şimdi biz buradan böyle U çekip dönüp gideceğiz. Kuba Mescidi'ne geldik. Hemen karşımızda güzel bir hurmalığın arasında, daha doğrusu arkasında. Şimdi oraya geçmek için gidiyoruz. Şu üst geçide. Üst geçitten o tarafa doğru geçeceğiz. Müslümanların ilk mescidimiz çok güzel bir yapı diye görünüyor. Buralarda hep böyle takvim yapraklarını gördük. İlk mescidimiz diye. Bakalım, Allah canlı görmeyi de nasip etti bize. Allah'a sonsuz hamd senalar olsun inşallah. Evet, hemen şuraya doğru park edelim biz. Otobüsler geliyor. Bütün Müslümanlar o hadisteki vaade uyarak buraya doğru geliyorlar. Şimdi geldik Kuba Mescidi'ne. Burası Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında Peygamberimizin ve ashabı Kuba köyünde, yani daha önce burası köydü, birkaç gün konaklamışlar. Bu süre zarfında ilk muhacirlerden Amr bin Avf oğullarına ait hurma kurutma yerini mescit haline getirmişler. Zaten şu arkası hala bir hurmalık, belki o dönemden kalma. Peygamber Efendimiz bu alanı genişleterek ilk mescidi inşa etmiş ve inşaatında bizzat çalışmıştır. İlk inşa edildiği zamanda kare şeklinde olan Kuba Mescidi zamanla genişletilmiş ve geliştirilmiş. Mescidin inşasında kullanılan taşları taşırken Hz. Muhammed ve ashabı birlikte çalışmış, ilk taşı yerleştiren kişi ise bizzat Peygamberimizin kendisi olmuş. Evet, burası böyle güzel, kutsal bir yer. Evet arkadaşlar, mescidin içindeyiz. Mescid, böyle güzel bir mescid. Tam karşısı. Chest is tight
when the words fall short. I breathe your name till the night grows light. Eyes so heavy, but sleep won't stay. Arkadaşlar Kuba Mescidi'nin batı tarafındayız. Burada yerde böyle bir işaret var. Burası neydi? Burası aslında eskiden Eris adlı bir Yahudi'ye ait bir bahçenin içindeki bir kuyuydu. Tam o çizginin olduğu yer. Peygamber Efendimiz buraya geldiğinde, tabi buralar alındığında, Kuba Mescidi yapıldıktan sonra Eris kuyusundan buraya gelir, su içer, abdest alır ve ayaklarını sarkıtarak dinlenirmiş. Burada bulunduğu bir gün kendisini ziyarete gelen Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman radıyallahu anh'ı cennetle müjdelemiş. Hazreti Osman üzerinde Hazreti Muhammed Resulullah yazan, hilafet mührü olarak kullanılan Hazreti Ebubekir'den sonra kendisine kalan gümüş yüzüğü 650 yılında buraya düşürmüş. Kuyunun bütün suyunu boşaltmışlar ve 3 gün aranmasına rağmen mühür bulunmamış. Bunun olay dolayısıyla meşhur olan kuyuya Bi'rül Hatem kuyusu da denilmiş. Osmanlı zamanında burada bir kubbe daha varmış ama tabii daha sonraki zamanlarda yıkılıp ortadan kaldırılmış. 1970'lerde de kuyu tamamen suyu çekilmiş ve böyle Hazreti Osman burada yüzüğünü düşürüyor. Arıyorlar ama bulamıyorlar. Ondan sonra yüzük farklı yerden birkaç tane çıkıyor. Tabi bu mühür yüzüğü olduğu için de Müslümanlar arasında ilk fitne böylece çıkmış oluyor. Evet. Bu Osman kardeşimi de Hazreti Peygamberimiz nasıl Hazreti Osman'ı cennetle müjdelediyse bu kardeşimiz de inşallah cennete giden Müslümanlardan biri olur. O da bize dua ederse biz de inşallah cennette Osman'la beraber buluşabiliriz. İnşallah. Evet arkadaşlar, şimdi El Müstedal Bostanı'ndayız. Şu an kapalı ama şuradan çekebiliriz. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret yaptığı zaman ilk ulaştığı yer. Burada yanında yakın dostu Hazreti Ebubekir Es-Sıddık radıyallahu anh vardı. Bahçe El Müstedal adı da Hazreti Ebubekir'in Hazreti Peygamberimizi güneşten korumak için cübbesini onun üzerine yaydığı ve halk arasında onu tanınır kıldığı anı anmak için verilmiş. İşte bu bahçeden İslam'ın yeni bir dönemi başlamış. Hicri takvim buradan itibaren kendi yüce yolculuğuna başlamış. İçinde bir de kuyu var. Azak kuyusu diye. Onun hikayesi de farklı bir zaman inşallah. Hemen şu kapının dışı hurma bahçesi. Burası da içeride sattıkları yer. Evet, çeşit çeşit hurmalar var böyle. Acve. Bir tane deneyebilir miyim? Thank you. Bir tane acı hurması deneyeceğiz bakalım. Peygamberimizin kendi eliyle diktiği hurma. Hani hepsi aslında farklı da 3-4 çeşit var. Bak şu hurma da güzel hurma ha, bak şu. Bize aslında yumuşak olmaz ya. Güzel mi? Ama yumuşak götüremeyiz ki biz. Yok. Değil mi? Bakayım hadi bakalım. ...4 kilo aldık hurma şöyle. 4 kilosu acve ve amber aldık. 80 riyal tuttu. 80 riyal 880 lira civarında. Neredeyse Türkiye'de bu fiyat. Evet, burası zaten hurma bahçesi. Arkaya doğru böyle hurma bahçesi komple. Şimdi Mescid-i Şems diye bir yere geldik. Burası aslında güneşin yükselerek ilk ortaya çıktığı yerde bulunduğu için Mescid-i Şems adını vermişler. Beni Nadir kuşatması sırasında karargah olarak buraya yakın bir yerde kurulmuş. Ama henüz içki yasak edilmediğinden Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri ve birkaç arkadaşlarıyla birlikte daha sonra mescid haline getirilen bu mekanda Fadih adı verilen bir içki içiyorlarmış. Bu sırada içkiyi kesin olarak yasaklayan ayetler işte Maide suresinde nazil olmuş. Onlar da ellerindeki bütün içkiye dökerek kaplarını da imha etmişler. Yani bir anlamı da buranın Fadih Mescidi. Kuşatma sırasında Peygamber Efendimiz 6 gün burada namaz kılmış. Daha sonra burası namazgah olarak belirlenmiş. Bundan dolayı Beni Nadir Mescidi de deniliyor aynı zamanda. Birkaç farklı isim var. İlk defa işte
Medine valisi Ömer bin Abdülaziz tarafından yatırılan, çatısız olarak hizmet verilen bu mescit bir süre sonra yok olmuş. Şu anda zaten bir çatısı falan yok. Hala bomboş bir arsa içinde. 1850 yılında dini mücadelelerinden Mustafa Aşki Efendi mescidin yerini ortaya çıkarmış, ihya etmiş. Sultan Abdülmecid Han da burayı yeniden mescit haline getirmiş ama bugün sadece böyle duvarlarla çevrili bir yer. Evet, içi çok gözükmüyor. Şöyle bir kapı var. Kapının altından bakalım bir. Şöyle. Normal bomboş bir arsa. Umre arkadaşım Osman'la beraber şimdi böyle bir hurmalığın içindeyiz. Bildiğimiz kocaman, büyük bir hurma bahçesi. Şimdi bizim bu hurma bahçesinin içinde ne işimiz var? Hurma yemeye geldik. Acı olması galiba. Hayır, yanlış Bir bildin. şeyler geldik. Evet, hurma yemeden ziyade aslında hemen şurada hurma satıyorlar. Hurma reyonu var. Şurada topluyorlar hurmaları, orada işleme geçirip bu tarafta satıyorlar. Ama bizim buraya gelme amacımız Osman kardeşimin dediği gibi hurma yemek değil. Değil. Burada çok önemli bir kuyu var. Hacim kuyusu. Hemen şurada kendisi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şu an kuyu tadilatta, ancak şöyle biraz yükseğe çıkıp kuyuyu gördük. Kuyu Hacim kuyusu. Şöyle. Burası Peygamberimizin çok sevdiği kuyulardan birisi. Zaten şu an su da akıyor. Muhtemelen o kuyulardan gelen su da olabilir. Çünkü burada su çok sıkıntılı bir iş. Şimdi şöyle bir içeri sokayım. Evet, kuyu bu, şu an tadilat var. Ülkenin her yerinde tadilat var. Her yere girmek yasak. Yani o kadar uğraşıyorum şuraya gelmek için. 2 saattir yol arıyoruz. Ama içeri giremiyoruz maalesef. Böyle de bir sıkıntı. Yani kızıyorum gerçekten. Çok kızıyorum. Ama yapacak da bir şey yok. Biz peygamberin izindeyiz ama onlar izin vermiyor bu işlere. Yani burası El Hacim Vel. Peygamberimiz burada su içmiş, namaz kılmış. Ayrıca bu kuyu Nur Mescidi diye bir mescit de varmış sanırım burada. Şu arkada olabilir çünkü herkes namaz kılıyor orada. Burası da böyle güzel bir vahanın içinde. Hala o ağaçları görmek gerçekten çok güzel bizim için. Şimdi aynı kuyunun içinde bir hurma satıcısı var. Dediğim gibi burası bir hurmalık. Şimdi orada üretilen hurmalar, belki de dışarıdan gelen hurmalardan alacağız. Brother, 1 kilo but yarım half. Tamam mı? Yarım. Ha, şu. This one we have not yarım. Evet, yarım. Yarım mı? Tamam, kutudan ver. Fark et, box. No box. Ha, bakalım. Okay. 25 real, big size. Ha, this 1 kilo No. half. Koy tartıyor. 750 gram. Ha, tamam, ikisi 50 riyal. Okey. 50. Tamam, normalde bunlar 750 gram. Tamam, 50 riyal. Adamsın sen ya. Adam var ya, bak. Tamam. Turkey. Eyvallah. Please. Normalde 50 riyal bir I'm kilosu. from Bangladesh. Oo, Bangladesh. We are brothers. Maşallah. Eyvallah. Tamam sana 100 lira lan. Brother. Bak, al sana 100 Al lira. sana ver. 100 lira. Oh, I don't know. Turkeys. Evet, normalde kilosu 50 riyal. Arkadaş sağ olsun. Türkiye'den olduğumuzu söyleyince 1,5 kilosunu 50 riyal verdi. Allah razı olsun ondan. Güzel, büyük acve hurması. Normalde safevi, ambar hurması, yine safevi, rabia, acve. Bu acveler küçük acveler. Biraz daha böyle sert acve. Yine ambar var. Bu da çok güzel. Az önce bayağı tattık. En çok yerdeki bu ya. Ajva üyesi var. Acve hurması. Diğeri de acve hurması. Ama bizim aldığımız bundan biraz daha büyük. Şu. Yok, aynı. Bunun o aynı. Biraz daha aldık. Şöyle 1 kilo da yedik. 1 kilo da yedik zaten yani. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi az önceden beri aradığımız Musabbah Mescidi'ne geldik. Şimdi burası Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında
Medine'deki ilk durağı. Peygamber Efendimiz hicret yolculuğuna sabaha karşı bu noktaya vardı ve burada sabah namazını kıldı. İşte o yüzden buraya sabah yani musabbah, sabah varılan yer anlamına geliyor. Bu bölge Ensar'ın büyük kabilelerinden Evs'e mensup Beni Umeyr, Beni Amr ve Salim bin Avf gibi ailelerin yanı sıra bazılarının yaşadığı, yani Yahudiler de burada yaşıyordu. O alanından bir yerdi burası. Az önce gittik zaten Hacim Kuyusu, ondan sonra işte ilerideki ilk namaz kılan mescit. Yani buralar, bu gördüğünüz bütün alan aslında çok önemli alan yani. Her taşında, her toprağında, her adımında çok büyük anılar olan bir yer. Şöyle mescidin içine doğru giriyoruz. İçeride insanlar olduğu için çok fazla çekmiyorum. Bani, evet. Şuradan içeriye giriş var. Evet. Osmanlı da buraya çok önem vermişti. Bir dönem burayı da Osmanlı ihya etmiş idi. Evet, mescit küçük, minicik bir mescit. Şöyle Osman kardeşimiz. Arkadaşlar bir taş uzmanı olarak buna bazalt kayalık. Kayalıkta bunlar değil mi? Bazalt kayalıklar var ya onlar. Çok çıktığım için bazalt yani. Evet, burası da mihrap. Üstü de başka taş yapıyor. Oradan mı? Şöyle güzel bir mescit. Mescid-i Musabbah. Medine gezimize devam ediyoruz. Şimdi geldiğimiz yer Cuma Mescidi. Şimdi şöyle eski bir yapı, yeni mescit ama eski bir kapıdan giriyoruz. Şimdi burası Peygamber Efendimizin ilk Cuma namazını kıldırdığı yer. Hicret sırasında 24 Eylül 622 Cuma günü Kuba'dan Medine'ye doğru yola çıkan Peygamberimiz Ranuna Vadisi'nde öğle vakti girince burada ilk Cuma hutbesini okuyup namazı kıldırmıştır. Yani burası bu vadi, yani aslında Ranuna Vadisi. Bu anlamda olayın gerçekleştiği yere daha sonra bir mescid inşa edilmiş ve adını Cuma Mescidi olarak almıştır. Mescid Kuba Camii'ne yaklaşık 600 metre, Mescid-i Nebevi ise 2,3 kilometrelik bir mesafede. Güzel bir cami. İlk olarak Ömer bin Abdülaziz Medine Valiliği döneminde inşa edilmiş bu mescit. Osmanlı padişahlarından 2. Beyazıt tarafından yeniden imar edilmiş ve maalesef son olarak 1992 yılında Kral Fahd bin Abdülaziz döneminde yeniden inşa edilmiş böyle betonarme bir bina olmuş. Tabii ki mescidin bina olup olmaması, taş olup olmaması işte şeyi önemli değil. Mescidi sonuçta taştan ibaret ama yani Osmanlı dönemindeki camiyi yıkıp yerine böyle bir cami yapmak ne kadar doğru orası tartışılır tabii ki. Allah emeği geçeninden yine de razı olsun. Şöyle bir mescide giriş yapalım bakalım. Kapısını gidiyoruz. Ya Fettah. Selamünaleyküm. Mescit ufak küçük bir mescit. Şöyle içerisi buz gibi, dışarısı 40 derece yine. Şöyle çok güzel, minik. Ama tavan yapısı sanki eski dönemlere dayanan bir yapı var gibi. Şimdi şöyle bakalım hemen. Şöyle biraz zoomlayalım. Evet, tamam, tavan yapısı bu. Selçuklu dönemine ya da Emevi camilere benzeyen bir yapısı var. Tarihçi değilim. Sadece benzetme yapıyorum. Böyle. Buranın en güzel tarafı da bütün mescitlerde buz gibi su olması. Gezimize devam ediyoruz. Güneş batmak üzere. Şu an nereye geldik? Şu an Seniyetül Veda Tepesi'ne. Neydi bu Seniyetül Veda Tepesi? Medinelerin, Mekkelileri, daha doğrusu Peygamberimizi karşılamak için çıktıkları tepe. Seniyetül Veda Tepesi. Burası Medine'nin kuzey tarafında. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında çok önemli bir yere sahip bu tepe. Bu tepe Peygamber Efendimiz'in
hicret ettiğinde halk onu büyük bir coşku ve hepimizin bildiği Teala el Bedru Aleyna kasidesiyle karşıladığı yer. Yani ne demekti? Üzerimize doğdu dolunay. Çok güzel bir şey vardı. Teala el Bedru Aleyna. Böyle bir yer. Evet. Seniye kelimesi Arapçada yokuş veya tepe geçidi. Veda ise veda, yani ayrılık anlamına gelir. Seniyetül veda. Yani burası hem geleni karşılamak için hem de uğurlamak için kullanılan bir yer aslında. Böyle yukarıya doğru şu tepe. Zaten taşlar belli şu an. Burada böyle bir kule var. Bu da 1900 yıllarda Medine müdafi Fahrettin Paşa buraya bir gözcü kulesi de inşa ettirilmiş. Hemen şu Seniyetül Veda tepesinin üzerine. Fahrettin Paşa'nın eserlerinden birisi. Gözetleme kulesi olarak kullanılan bir yer. Yine her zamanki gibi giriş yasak. Etrafı şu an böyle bir boşluk. İşte Peygamberimiz bu yönden geldi. Mekke tarafından şu yönden geldi. Medineliler de şu tepeye çıkıp Tala al Bedru kasidesini söylediler. Bu şekilde onları kardeşçe karşıladılar. Bina yenilenmiş. Daha önceden burada taş bir bina olması gerekiyor idi. Yani fotoğraflardan öyle biliyordum. Böyle bildiğimiz taş bina, böyle üst üste yığılmış bir taş. Ama burası yenilenmiş. Hatta güvercinler konmasın diye oralar dikenleri çekilmiş. Bunu nedense her yerde görüyorum böyle fotoğraflarda. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Kuba Mescidi şu arkada kaldı. Hemen buradan motorla geldik. Şu an Medine'nin en müstesna köşelerinden birindeyiz. Gars Kuyusu. Burası sadece bir su kaynağı değil, Peygamber Efendimizin hatıralarıyla yoğrulmuş bir emanet. Allah Resulü bu kuyunun suyunu çok sever. Buradan hem içer hem de abdest alırdı. Hatta bir defasında bu kuyuya mübarek ağzının suyundan bırakmış ve bereketlenmesi için dua etmişti. O günden sonra bu su Medine'nin en ferah pınarı haline geldi. Efendimiz bir keresinde şöyle buyurmuştu: Gars, cennet pınarlarından bir pınardır ve suyu da en güzel sulardandır. Gars kuyusunu diğerlerinden ayıran en can alıcı nokta ise Efendimizin vefatından önce yaptığı o meşhur vasiyettir. Şöyle buyurmuştu: Ben vefat ettiğim zaman beni Gars kuyusundan getireceğiniz 7 kırba suyla yıkayın. Bu vasiyet yerine getirildi. İslam'ın en hüzünlü gününde kainatın efendisi, sağlığında suyunu çok sevdiği bu kuyunun suyuyla son yolculuğuna hazırlandı. Evet, selamünaleyküm. Arkadaşlar şimdi buraya geldik ama çok kalabalık. İçeriye girip de su içmek nasip olmadı. Bu işler nasip meselesi. Bize nasip olmadı. Niye? Çünkü çok kalabalık. Mescitler bu kadar kalabalık değil ama burası aşırı kalabalık. Biz de o kadar beklemeyelim dedik. Vaktimiz kısıtlı. Onları bekleyeceğimize başka birkaç yere daha uğrarız. Şimdi gidiyoruz otele. Otelden bir arkadaşımız var. Burada yaşıyor. Aynı zamanda Umre rehberliği yapıyor. O bizi Uhud'a götürecek. Anlatması da çok güzel. Bakalım inşallah bize Uhud'u anlatacak. Medine'de daha fazla hurmalık var. Yani şehrin içinde kalmış ama hala hurmalık var her yerde yani. Yani bu Kuba Mescidi bölgesinin oralar komple hurmalık yani. Bu normalde Mescid-i Nebevi'nin dışı kalıyor. Bak, sol taraf, sağ taraf, yan taraf. Her yerde hurmalıklar var. Her yerde hurma ağaçları.